Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Evet, bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar kurunda fırtına kopmak üzere. Neden dolar TL kurunda fırtına kopmak üzere? Bu video içerisinde sizlerle birlikte bunu teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağız. Ve dolar TL kurunun kaç Türk lirası edebileceği ile ilgili analizimiz olacak. Analizimize geçmeden önce son dakika haberlerimiz var. Bu haberlere de değinelim. Ayrıca piyasada bugün son gelişmeler var. Bu son gelişmeleri de Türkiye ekonomisi üzerindeki verilerle birlikte bu video içerisinde dolar TL kurunda analiz yapmaya çalışalım. Evet, bildiğiniz gibi bugün açıklanan bir TÜİK enflasyon verisi vardı ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre de sevgili dostlarım Mart ayında son 20 yılın en büyük enflasyon oranını yakalamış gözüküyoruz. Tabii bu TÜİK'e göre bir de ENAG'ın yapmış olduğu, bağımsız bir kuruluş olan ENAG'ın yapmış olduğu araştırma var. Bu araştırmadan da çıkan enflasyon sonuçlarını bu video içerisinde gene sizlerle birlikte paylaşalım. Evet, videomuza geçmeden önce yaptığımız emeklerin karşılığı olarak kanalımıza bir beğeni atıp kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlarım. Evet, dolar yatırımcısı arkadaşlarla hemen piyasaya girelim. Arkadaşlar bakın, dolar TL kurunda şu an itibariyle yukarıda 14.87, aşağıda da 14.40 bantları arasında dolar TL kurunda bir sıkışma mevcut ve bu sıkışma hala dolar TL kurunda devam ediyor. Şimdi bizler sizlerle birlikte dolar TL kurunda şuradaki 14.40 seviyesini baz alacak olursak burayı stop bölgemizi çekebiliriz. Ben dolar TL kurunda olası bir operasyon çekilmesi durumunda artık bir 14 seviyesinin altında bir rakam kesinlikle beklemiyorum. Kısada da en güzel takip edeceğimiz ve stop bölgesi olarak koyabileceğimiz alan ise 14.40 bölgesinden geçen alan olarak dolar TL kurunda gözükmekte. Şurayı bir hemen 14.40 seviyemizi çekelim. Yukarıdaki bizler için sıkışmanın devam ettiği alandaki bölge ise 14.87 seviyesinden geçen alan. Şu an itibariyle bizler bu iki destek ve direnç bölgesi üzerinde sizlerle birlikte hareketleri takipteyiz. Bu hareketlerin kırılımına göre bizlere bu hareketlerin ne kadar sert gerçekleşebileceği ile ilgili de bir sinyal niteliği taşıyabilecek iki önemli destek ve direnç bölgesi şu an itibariyle karşımızda duruyor sevgili dostlarım. Evet, bazılarının yapmış olduğu saçma sapan yorumlar var. Bu yorumları da okuyoruz. Arkadaşlar, dolar yok 8 lira civarına düşecek, yok 9 lira civarına bir dolar TL kuru düşecek şeklinde yorumlar yapılıyor. Ayrıca dolar TL kurunun hiç kazandırmadığı şeklinde yorumlar yapılıyor. Şimdi bazı arkadaşlar, bu yorumları yazan arkadaşlar, bu iyi niyetle yazanları hiçbir şekilde kastetmiyorum sevgili dostlarım. Sadece kötü niyetle yorum yazıp bazı arkadaşları yatırımlarından caydırmak isteyen bu grup için söylüyorum. Arkadaşlar, daha düne kadar dolar TL kuru 5 TL civarlarındaydı. Bugün itibariyle baktığımız zaman bir 14.70 lira civarında bir kur, hatta 18 liraları görmüş bir kur nasıl kazandırmamış? Bunun cevabını da bu arkadaşlara sormak gerekli diye düşünmekteyim. Ayrıca enflasyon oranlarımız, dolar TL kuruna baktığınız zaman doların neden daha ileri yönlü hareketlerine devam edeceğiyle ilgili bu videoyu çekmemizdeki amaçlara baktığımız zaman da arkadaşlar yılbaşındaki enflasyon oranına bir bakın. Ayrıca dolar TL'nin 18 liralar civarını gördüğü zamandaki enflasyon oranına bakın ve şu an dolar kurundaki 14.60-14.50 civarlarındaki TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarına bir bakalım. Ve bunlardan sonra dolar TL kurunda
ne gibi atraksiyonlar olabilir? Bunları bir kafanızda canlandırmanızı sizden beklerim sevgili dostlarım. Yani hiçbir şey bilmiyorsak da bir enflasyon oranındaki artış mutlaka dolar TL kuruna riayet edecektir. Dolar TL kurunun önümüzdeki FED toplantısına doğru gücünü daha da arttıraraktan yukarı yönlü hareketlerine devam etme olasılığı da oldukça yüksek. Çünkü FED tarafında arkadaşlar 0,50 bas puanlık bir faiz artışına gitme olasılığı da oldukça yükseldi. Bu da dolar TL kurunda ilerleyen günlerde yukarı yönlü hareketin bir nebze de olsa sertleşip ilk etapta dolar TL kurunda 15.33 ve 15.50 seviyesine doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü taşıyacağı beklentimizde hala geçerliliğini korumakta. O yüzden bu saçma sapan yorum yapan arkadaşların sözlerine kanıp da sakın elinizdeki enstrümanları ucuz ucuz satıp daha da zararınızı katlamayın sevgili dostlarım. Yukarılardan 18 liralardan 17 liralardan biliyorum ki birçoğunuz yatırım yaptınız. Daha da yükselecek, daha da yükselecek şeklinde. Her yükselişin bir düzeltme seviyesi mutlaka olacaktır. Sizler de merak etmeyin. Zaman içerisinde burada verdiğiniz kayıplarınızı tamamlayıp hatta karlı bir pozisyon şeklinde de bu kayıplarınızı telafi edeceksiniz. Yeter ki panik duygunuzu kontrol altında tutun ve bu türden sizleri yanıltıcı yorumlara aldanmayın sevgili dostlarım. Göreceksiniz ki zaman içerisinde altın yatırımcısı olsun, dolar yatırımcısı olsun kar edecekleri seviyelere tekrardan geleceklerdir. Enflasyon oranlarına dahi baktığımız zaman ilerleyen günlerde dolar TL kurunda zaten piyasada da bakın arkadaşlar enerji enflasyonuna bakın, gıda enflasyonuna bakın, yağ, şeker enflasyonuna bakın. Piyasalar zaten şu anda bir 18 lira, 19-20 lira belki de civarını fiyatlamaya başladı. Yani şu an itibariyle piyasa zaten burada bir kur şoku seviyesine hazırlanıyor da olabilir. Doları bir müddet buralarda sabit tutup daha ilerleyen günlerde kademeli bir şekilde yukarı yönlü tekrardan salacaklardır ki kur şokundan kaynaklı olarak bu etkiyi çok fazla üzerimizde hissetmememiz açısından. Çünkü bunu birdenbire saldığımız zaman etkisi çok ağır olur. Piyasada da bunu vatandaşlar olarak bizler çok sert bir şekilde hissederiz. Yani şu anki hissettiğimiz olay inanın ki hiçbir şey olmaz. Bu kurun ani şoklar şeklinde yukarıya birden sıçraması inanın ki bu olayları, bu durumları daha da fazla sert yaşamamıza sebebiyet verecektir ve piyasadaki belirsizlik iyice artacağından dolayı bir hiperenflasyon dönemine doğru da bizleri götürebilir. O yüzden şu an itibariyle dolar TL kurunda TL tarafında kalmak pek de cazibeli olarak gözükmüyor. Tabii önümüzdeki günlerde bu etkiler kalkar. Turizmde önemli seviyede girişler görür isek arkadaşlar o zaman pozisyonlarımızı biraz da değiştirebiliriz. Dolar tarafından TL tarafına doğru birazcık da elimizi ve pozisyonlarımızı azaltabiliriz. Fakat şu gün itibariyle şu açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte dolar tarafında kalmak yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla daha avantajlı gibi gözükmekte sevgili dostlarım. Rusya-Ukrayna tarafına gene baktığımız zaman Rusya-Ukrayna tarafında Putin'in yapmış olduğu bir hamle doğalgazı rubleyle satma yönündeki söylemiyle birlikte ruble biliyorsunuz güzel bir değer kazandı. Bunun değer kazanmasıyla birlikte de petrol fiyatlarında bir aşağı yönlü hareketlenme izledik. Fakat bu sizi yanıltmasın. Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketin gelmesinin en büyük sebebi ABD tarafındaki Biden'ın yapmış olduğu
açıklama. Önemli rezerv miktarımızı bu iş için kullanacağız demesinden kaynaklı olarak, yani elinde tuttuğu rezerv petrolleri sonuna kadar satışta kullanacağız şeklinde açıklamalar yapmasından kaynaklı olarak da petrolde gevşeme görüldü sevgili dostlarım. Fakat Rusya'nın eli bu konuda kuvvetli. Çünkü ABD tarafından Avrupa bölgesine doğru bir petrol sevkiyatı hem maliyetli olacağından dolayı pek rağbet görmeyecektir. Yani Avrupa tarafı gene gaz ihtiyacını karşılayabilmek için maalesef ki Putin'e mecbur olacaktır sevgili dostlarım. Evet, bütün bunların eşliğinde dolar TL kurunda bizler için 16.40 aşağıda önemli bir seviye. Yukarıda 16.87 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. İlerleyen günlerde cari açıktaki dengenin de artmasıyla birlikte yavaş yavaş ben Merkez Bankası'nın tekrardan kurlarda yukarı yönlü hareketin 15.50 civarına kadar izin verileceğini düşünmekteyim sevgili dostlarım. Evet, beni dinlediğiniz için hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar sevgili dostlarım.